Bilmiyorum, Kamuran'ı çok seviyorum. Buna aşk denir mi? Bilmiyorum yani. Denirse denir. Denir mi? Ne? Seni sevmeme aşk denir mi? Sevgi. Sevgi. Tamam. Ben ablamla beraber yaşıyordum. O bir rahatsızlık geçirdi. Bypass ameliyatı oldu. Derken bir Alzheimer'e döndü. 15 yıl geçti. Onunla uğraştım. Daha önceden de zaten ilkokulun 4. sınıftaydım. Annem beyin kanamasından 7 sene yattı. Hasta annemize baktık. Sonradan İzmir Alsancak tarafına taşındık annemin ölümünden sonra. Orada bir ev bulduk. Dikişle başladık. 35 sene bir film moda ile uğraştık. Ablamın vefatından sonra 3 sene yalnız kaldım. İzmir'de duvarlar bana Kamuran Kamuran diye ablamın sesini yankılıyordu. Çok zamanlar pencereye gittim 7. kattan kendimi atmak için. Fakat rezil olmaktan korktum. İstanbul'da kuzenim vardı. Kamuran niye böyle yalnız yapıyorsun? Arka 2 odayı kız talebelere kiraya ver dedi. Hem evde bir ses olur hem de eline 3-5 kuruş gelir dedi. Bana da yattı. Odaları düzenledim talebeler için. Facebook'a ilan verdim. Facebook'ta resmim çıkınca vatandaş Hayrani Bey görmüş resmimi. O da aramak bahanesiyle değil de direkt arkadaş olma bahanesiyle aramış. Sizinle tanışabilir miyiz dedi. İnternette gördüm kendisini. Evini bir kısmını kız talebelere kiraya verecek filan diye. Dedim ki kendi kendime bu bayan yalnız. Bununla arkadaşlık yapabiliriz. Telefon numarası vardı, telefon ettim. Tanışmak istiyorum dedim. Tabii tanışabiliriz, niye tanışmayalım dedim. Ama nerede tanışacağız falan deyince ben dedim ki ben kafeterya köşelerinde tanışmayı sevmem. Benim karakterime ters düşer. Buyurun gelin evimde hem bir kahvemi içersiniz hem tanışmış oluruz dedim. Adresini verdi, ertesi gün evine gittim. Çevrem bana çok itiraz etti. Sen nasıl bir genç kadın evine erkek alıyorsun diye. Ben dedim ki ben genç değilim, aklım başımda. Kendi irademe sahibim, bana kimse bir şey yapamaz dedim. Neyse Hayrani Bey geldi. Hatta çiçekçiyi bulamamış, kestane şekeri almış bir kutu. Bir de milli piyango koymuş üstüne. Çiçekçi varmış, ben görmedim. Ne yapayım? Hadi bir kestane şeker aldım. O sırada milli piyangocu elden satanlardan geçiyordu. Oradan bir tane de piyango bileti aldım. Koydum üstüne. Onunla gittim evine, tanıştım. Geldi, oturduk 1 saat kadar tanıştık işte. Allah'a ısmarladık güle güle çıktık Hayrani Bey gitti. Akşamüstü saat 5.30-6 sıralarında telefon çaldı. Hayrani Bey tabii. Yarın yine gelebilir miyim dedi. Tabii buyurun gelebilirseniz dedim. Aynı saatte tekrar ertesi günü çıktı geldi. Allah ne verdiyse bir eve ne lazımsa şekeri, unu, tuzu, biberi bir almış 2 eli torbayla geldi. Nedir dedim. Bundan sonra benim görevim bu dedi. Aa dedim adam beni sahiplendi. Oturduk yine asmaldık güle güle akşamüstü tekrar bir telefon. Yarın yine gelebilir miyim? Dedim ki gelebilirsiniz. Çıktı geldi. Eli boş geldi bu sefer ama. 4. günü geldi tekrar. Dedim ki artık eve istemiyorum. Dışarıya çıkalım. Bir yemek yedik, öğle yemeği yedik. Dolaşıyoruz dükkanları. Kuyumculuğun önünden geçerken vitrinlere bakalım dedi. Baktık vitrinlere, hadi gel içeri girelim dedi. Doğru. Baktı yüzüklere falan, ben de baktım. Hadi gel girelim dedim içeriye. Şimşek çaktı. Kuyumcu da sanki bellemiş gibi hemen bize alyansları çıkardı. Dedim yüzüklere bakalım. Adam ölçümüzü aldı, çıktık dışarıya. Ne oldu şimdi dedim. Daha ne olacak dedi, alyanslarımızı aldık dedi. Dedim ya bana evlenme teklif etmedin. Resmen nişanlandık. Geldim yeğenlerime söyledim. Dedim çocuklar böyle böyle biz bir şey yaptık ama aramızda mı takalım alyansımızı, beraber mi takalım? Hala ne demek oluyor beraber yalnız dedi. Biz nice oluyoruz dedi. Orada resmi nişan yaptık. İlk başlarken arkadaşlık niyetiyle başladım işin doğrusu. Ama sonra demek ki elektriklendik diyorlar ya şimdi televizyonda falan bazen böyle konuşmalar oluyor. Herhalde biz de ikimiz de elektrik aldık galiba ki evliliğe kadar gittik. Yani 22 Ekim'de tanıştık. 1 Kasım'da nişanlandık. 30 Kasım'da da evlendik. İlk tanıştık, oturduk, konuştuk işte. Trafik kazasında kaybetmiş ilk eşini. İkinci bir evlilik yapmış. O da akşam sağlam yatmış kadın, sabahleyin ölüsünü bulmuş yatakta. O da bir dertli yani, o da acılı. Ben hayatta çok darbeler yedim. İlk önce annemi kaybettim. Kollarımla annemi götürdüm, 15 yaşındaydım.
Çok acılar çektim. Ondan sonra hastalık yakamıza yapıştı. Ablam da evlenmedi, ben de hiç evlenmedim. 2009'da son eşim öldü. 5 sene falan bir yalnızlık var. O da huzur evinde geçti. Ta ki Kamuran'la tanışıncaya kadar. Kamuran'la tanıştık, o hayat bitti. Yeni bir hayat başladı. Herhalde 20 seneyi geçkin internet kullanıyorum. Yani benim hayatım internet. Kamuran Hanım'la bilgisayarda tanıştım. O da teknolojinin nimeti. Hayatımıza yön veriyor teknoloji. Hiç aklıma gelmezdi. Ve ben acayip bulurdum. Ama iyi ki evlenmişim. Çok iyi bir insanla beraber oldum. Sevecen, sevgi dolu bir insan. Evet, gerçi millet çok isyan etti. Sen deli misin? Böyle yaşlı bir insanla nasıl evleniyorsun, ne yapacaksın falan diye. Arkadaşım Hayrani Bey 95 yaşında. Ben de 75'im. Dedim ki ben aşk mühim değil. Sevgi ve saygı olduktan sonra geçim nasılsa olur dedim. Ben çünkü parçalanmış ailenin çocuklarım, huzura ihtiyacım var. Küslüğü, dargınlığı, kavgayı hiç sevmiyorum. Devamlı insanları seviyorum, yani sevmeyi seviyorum ben. Onun düşünceleriyle benim düşüncelerim o kadar paralel ki bir şey söyleyemiyorum. Yalnız kendisinden şikayet mi denir buna bilmem, çok koruyucu. Beni o kadar muhafaza ediyor, o kadar koruyor ki ben şaşırıyorum. Ama insanı mutlu ediyor eşinin koruyucu olması. Ben baştan şart koştum. Benim dedim şartım şu, yalan yok. Olduğu gibi her şey açık olacak. O da onu kabul etti. Hala da öyle gidiyor. Ben hayatta ikiyüzlülüğe karşıyım. Hayatımda hiç ikiyüzlülük yapmadım. Kamuran'la da aynı sistem üzerinde gidiyoruz. Aramızda ikiyüzlülük, acaba kelimesi yok. Ne düşünüyorsak hemen söyleriz ve anlaşır gideriz. Allah'a şükür ikimiz de mutluyuz. İkimiz de mutlu olduğumuz için ben daha çok mutluyum. Çünkü onun mutluluğu bana tesir ediyor. Yani bu benim kısmetimmiş herhalde. Çünkü ben hiç evlenmedim. Sevgi ve saygı olduktan sonra her şey dümdüz gider. Bizim aramızda en büyük şeyimiz o. Aşk yok, aşık değiliz ikimiz de. Ama sevgi ve saygımız var. Ben onu çok seviyorum. Kamuran Hanım'la mutlu bir yaşantımız var. Hiçbir şikayetim, derdim yok. Ümitsizliğe hiç kimse düşmesin. Her yaşın güzelliği var. Ben 68 yaşında Hayrani'yi buldum. Dilerim herkes aradığını bulur inşallah. Herkes mutlu olur. Hayat devam ediyor. Hayat güzel. Yaşamak güzel. Yaşım 95. Bundan sonra da daha kaç sene yaşayacağım belli değil. Onun için bugünün mutluluğunu çıkarıyorum ben.